Nedir öğlenmeden? Mehmet Savcı mı ismi? Mehmet Savcı mı adı? Bakayım. Onun kardeşi. Mehmet Savcı değil, öbür savcı. Faruk. Serhat. Tamam, Serhat Savcı. Geçen 23 Nisan'da gönderdi ya. Ha. İşte. Çok fena bir ses. Serhat Savcı. İnanılmaz okuyor çocuklar. Bu kadar genç yaşta böyle bir yetenek hakikaten olağanüstü. Şu acaba onun güzel okuduğu performansları nereden bulabilirim? Serhat Savcı. Bütün ailece gönderdikleri bir kayıt. Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Tabii name yeteneği aileden geliyor belli. Sensiz ne haldeyim sorma, sorma. Okuyuşunu görüyorsunuz değil mi? Bu yaşta çok güzel bir ağzın içindeki sesi dışarı verme becerisi, açık ağız açıklığı var. Çok çok güzel hem de. Name var. Nameler bir de büyük ağızla dışarı veriliyor. Yani gelecekte güçlenme ihtimalini büyütüyor bu sesin. Görüyor musunuz ağları? Neredeyse herkesten büyük. Bakın babası en kapalı ağızlı. Abisi daha ortalama bir ağız. Müthiş. Bir ilginç tespitim var size. Şimdi benim kızım mesela şarkı söylerken bakıyorum. Böyle bütün harfleri kocaman kocaman söylüyor. Hem de dev gibi. Ya diyorum ki acaba çocuklukta biz her şeyi tamamen doğru yapıp büyüdükçe mi her şeyin yapısını paramparça ediyoruz? Mesela diyafram böyle bir şeydir. Diyafram siz çocuktan doğduğunuz zaman mükemmel kullanırsınız. Hepiniz. Kötü diyafram kullanan çocuk yoktur. Mükemmel kullanırsınız ama yaş ilerledikçe bunu ya unutursunuz ya şeklini bozarsınız. Çok ilginç. İşte sigara içersiniz, şunu yaparsınız, unutursunuz. Diyafram kullanmayı bile unutursunuz. Nefesi kullanmayı unutursunuz ama çocuklar mükemmel kullanır, bebekler. Aynı şey acaba Mehmet'te de mi var? Şimdi daha yaş olarak küçük, dikkat edin. Harflerin açıklığına bütün hani yaş grubu olarak bakın, büyüdükçe daha da mı kapanıyor? Gerçekten bu ilginç. Tespit olabilir, bu şaka söylemiyorum yani. Mehmet unutma bu okumanı ha. Pardon Serhat'cığım. Unutma bu okumanı bak. Büyüdükçe bu okumalarını asla unutma. Kapatma ağzını. Çünkü bu sana çok farklı türlerde şarkı söyleme becerisi de tanıyacak. Büyük bir şansa sahip olacaksın. Ne kadar daralırsan o kadar okuyacağın türler de birbirine daralacak. Sadece belli türler okuyacaksın hep hayatın boyunca. Ama ne kadar geniş o kadar fazla. Hak'tan örnek alın ya. Gerçekten Hak'tan örnek alın. Hak'tan'ın bence okuyamayacağı bir tür şarkı yok. Çünkü hepsi var bunların onda. Çok özel bir yetenek Hak'tan. Ya kendisiyle de konuşmak, sohbet etmek çok istiyorum. İnşallah yakın zamanda böyle bir şansımız olur. Bir türlü fırsat olmadı. Ama bu beceriye sahip. Hepsini yapabilme becerisine sahip. Bu kıvraklık bu genişliklerle de alakalı. Farklı şekillerde kullanmayı bilmekle alakalı. Dikkat edin okuyuşunda böyle boyun arkaya atmalar da yok hiç. Hep karşıya. Tabii ki yaşıyla beraber sesi kalınlaşacak. Böyle kalmayacak soprano. Sen gideli her şey renginden oldu. Gönlümün gülleri sarardı, soldu. Tabii şimdi ailede aldığı çok güzel bir eğitim var. Bu büyük şans şu. Tek nefes okumaya çalışıyor. Bakın dikkat edin. Gönlümün güllerine bakın. Gönlümün gülleri sarardı, Başka nefes almadı. soldu. Konservatuar eğitimlerinde de bunları gösteriyorlar aslında arkadaşlar. Yani cümle başında nefes alıp tutmaya çalışmalar. Bunlar hep diyaframı genişleten, diyaframı kuvvetlendiren egzersiz gibi şeyler. Hayatımın gülen yüzü Almadı bakın. kayboldu. Yaşı çok genç. Şu an ciğer kapasitesi abileri gibi devasa değil. Daha küçük ama ona rağmen sürekli bunu çalıştırıyor. İleride çok rahat edeceksin bak Serhat, göreceksin. Bir çift ineğim var.
önce böyle bir genç kardeşimizi izlemiştik. Resul Tosun'u izlemiştik hatırlarsanız. Onda küçük böyle bir şeylerden bahsetmiştim. Biraz böyle boyun arkası seviyor demiştim. Onun altına da yazmışsınız. Hiç acımazsınız zaten. İşte biz duyguyu aldık bilmem ne yaptık şunu bunu ettik sen nasıl yapmadın falan filan. Yani o başka bir şey. Teknik başka bir şey. Teknik sizin yıllarca şarkı söylemenizi sağlar. Sen şimdi duyguyu alırsan al. Ben ne yapayım? Diyorum ya bir sene sonra söyleyemeyeceksen ne anlamı var ki o duygunun? Bir çift dileğim var. Kırma, kırma. Hiç postürü bozulmadı Serhat'ın. Dikkat edin. Karşıya bakıyor. Hiç şunları yaptığını görmediniz. Her zaman buraya bakarak, her zaman karşıya bakarak, her zaman ileri bakarak, postürünü bozmadan şarkı söylüyor. Çok başarılı, çok doğru. Yaptığı şeyler çok güzel. 23 Nisan'da göndermişti kaydını. Yani 23 Nisan çocuğu için fazla yetenekliydi. Kimseyi sevme, kimse Nefes aldı. Dimde. benim gibi. Sen de benim sevme, sevme. Ben kimseyi sevmedim. Dim senin gibi. Nefese. Peki. Güzel. Gerçekten çok yetenekli. Umuyorum ileride konservatuvar okursun, müzik eğitimini alırsın. Yani güzel bir yol var şimdi bile. Belli ediyor kendini. Nasıl güzel. Daha da bir sürü kaydı var. Kendi kanalı da var. Girin bakın. Serhat Savcı. Aynen öyle. Fena. Peki. Yok.